Hepimizin tarih derslerinde gördüğü gibi Almanya kendi içinde birliği kurmakta geride kalmış ve bu nedenle sömürge yarışında ve Avrupa güçler dengesinde değerini yeterince ifade edememiştir. Almanya İmparatorluğu'nun kurulması mimarı ise Otto von Bismarck'tır. Bismarck, 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa kıtasının siyasi basıncını ayarlayarak diplomatik beceriler sayesinde bir kuşağın barış içinde yaşamasını sağlamış, Almanya'nın bugünlere gelmesinde büyük vesile olmuştur. Otto von Bismarck demir şansölye olarak anılmaktadır. 1862 yılında yeni görevine başlayan Otto von Bismarck mecliste yaptığı ilk konuşmada Almanya'yı kan ve kılıçla birleştireceğini söylemesi nedeniyle demir şansölye lakabı almıştır. Otto von Bismarck aristokrat bir ailenin çocuğu olarak Prusya'da doğmuştur. Prusya günümüzdeki Almanya yokken o topraklarda hüküm süren irili ufaklı Alman prensçiklerinin en büyüğüydü. İttifaklar yapıp savaşlara girmiş, krallığa dönüşmüş ve Avrupa'nın başat güçlerinden biri haline gelmiştir. Bismarck memuriyet yaparak hayatına başlamış ama kendisine göre olmadığını düşünerek çok geçmeden istifa etmiştir. Bir süre babasının mallarını idare ettikten sonra evliliğe adım atmış ve Otto von Bismarck Luternizmi benimseyince hayatı değişmeye başlamıştır. Daha sonra mecliste görev yapmaya başlamış kısa sürede monarşi yanlısı, tavizsiz bir muhafazakar olarak sivrilmiştir. 1851'de Kral Wilhelm onu Alman Konfederasyonu temsilcisi olarak Prusya Meclisi'ne göndermiş, ardından Rusya ve Fransa'da elçilik yapan Bismarck, Prusya'ya geri dönmüştür. Kral, Otto von Bismarck'ı başbakanlığa getirmiştir. Ama onun daha büyük hayalleri vardı. Bismarck, Alman prensiplerini bir çatı altında toplayıp, merkezinde Prusya olan bir Alman imparatorluğu kurmak istiyordu. Avusturya'nın desteğiyle modernize edilmiş ordusuyla Danimarka'nın bir iki şehrini alan Bismarck, 1866'da bu kez kendisine destek veren Avusturya'yı yere serdi. Bu hezimetle Avusturya'nın devre dışı kalması, Prusya kontrolünde bir Kuzey Alman Federasyonu kurulmasını sağlamıştır. Ancak güneydeki Alman devletçikleri bu federasyona katılımda gönüllü değildi. Bunun üzerine harika hamleler yapan Bismarck, Fransa'yı kışkırtarak ortalığı karıştırdı. Büyük bir tehlike karşısında kaldığını hisseden ufak devletçikler, Alman ittifakı yaparak bir araya geldi. Bismarck, ortak düşmanları Fransızları tepelemesiyle Avrupa'da yeni bir sayfa açıldı. 1871'de güneydeki Alman şehirlerinin bir çatı altında birleşmesiyle başkenti Berlin olan Alman İmparatorluğu kuruldu ve adına II. Reich denildi. Kral artık sadece Prusya kral değil, Alman İmparatorluğu'nun kralı olmuş, onu bu yere taşıyan Bismarck, imparatorun güvenli sonuna dek kazanmıştı. Ardından Almanya'yı Otto von Bismarck yönetmeye başladı. Fransa'nın intikam savaşı yapmaması için ülkeyi diplomatik açıdan izole etti. Avusturya, Rusya ve Macaristan ile 3 İmparator Ligi'ni kurdu. Balkanlardaki düşmanlıklar, Rusya'nın Osmanlı ile savaşı girişmesiyle Otto von Bismarck arabuluculuğa soyundu. Macaristan, İtalya ve İngiltere ile çeşitli organizasyonlar ve anlaşmaları imzaladı. 1871'de Katolik Kilisesi'nin imparatorluk içinde çekişmeye neden olmaması ve mezhep savaşları görünmemesi için kilisenin sosyal, siyasi etkisini budadı. Dünyadaki ilk sağlık sigortası ve emeklilik sistemini hayata geçirdi. Kral 1. Wilhelm'in ölümünün ardından Alman İmparatorluğu da çok fazla yaşamadı. Yeni kral 2. Wilhelm ile ters düşen Bismarck istifaya zorlandı. Nedeni yeni kralın imparatorluğu sadece kendisi yönetmek istemesiydi. Bismarck'ın çekilmesiyle ortaya çıkan derin siyaset boşuna yuvarlanan Almanya, saldırgan ve öksüz bir siyaset ile dış işlerinde çok büyük hatalar yaparak 1. Dünya Savaşı'na sürüklendi. Bu arada Bismarck'ın Alman bilincini güçlendirmek adına sonuna dek kullandığı milliyetçi güçler, 1. Dünya Savaşı'nın ardından oluşan kaos ortamında iyice palazlarak dünyanın başına Nazizm olarak bilinen belayı açmışlardır. Naziler Bismarck'a ithafen savaş gemisinin ismini Bismarck gemisi koymuşlardır. Bismarck, İstanbul'un Ruslar tarafından işgal edilmesini engellemiş olup, siyasete atıldığında bölük pörçük olan Alman milletinden
imparatorluk çıkarmayı başararak büyük bir değişime imza atmıştır. Ayrıca pek çok Afrika ülkesinde sömürge hakimiyeti sağlamış ve idari reformlarıyla Almanya'nın önünü açmıştır. Ortak para biriminin hayata geçirilmesi, Merkez Bankası'nın kurulması, Almanya'da ticari ve medeni hukukun geliştirilmesi, iş gücünü sürekli işler ve motive tutmak adına ilk sosyal güvenlik sisteminin kurulması, Otto von Bismarck'ın başarıları arasındadır. Bismarck, Almanya'nın olası bir Fransa-Rusya birleşmesi sonrası yapılacak savaşta iki ateş arasında kalacağını ve çok zor duruma düşeceğini bildiğinden Üçlü İttifak ya da İttifaklar Sistemi adıyla bilinen birliği kurmuş ve bu birlik sayesinde içerisindeki üyeler yıllar içinde değişse de Almanya'yı askeri ve siyasi açıdan güçlendirmiş ve üstünlüğünü arttırmıştır.